Dostlar selamlar. İlk Bakış TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın son günü Arife ve Ramazan bayramına yarın giriş yapacağız. Yarın bayram ama Orta Doğu'da barış şarkıları değil, postalların ve paletlerin sesi yükselmeye devam ediyor. Reuters ve Telegraph'ın gelen son dakika haberleri savaşın rengini tamamen değiştirmiş durumda. ABD'nin kara operasyonları planlarından İran içindeki Kürt grupların biz hazırız açıklamalarına ve Suudi Arabistan'ın sabrımız tükendi restine kadar her şeyi bu videoda konuşmaya çalışacağız. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizlerden tek ricamız budur. Şimdi diğer bir yandan hemen İran'daki Kürt gruplardan yapılan açıklamalarla başlamak istiyorum. Çünkü konuyla alakalı Türkiye'den de son günlerde açıklamalar yapıldı. İşte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik en son yapmış olduğu açıklamada özellikle İsrail'in işte rolüne vurgu yapmıştı. Buradaki işte Kürt grupların durumuna vurgu yapmıştı. Hakan Fidan açıklamalar yapıp durumun takipçisi olacaklarını belirtmişlerdi. İlk durağımız İngiliz Telegraph gazetesinin manşeti oldu. İranlı Kürt muhalif gruplardan Habat'ın genel sekreteri Baba Şeyh Hüseyin'i çok kritik bir iddia ortaya attı. Hüseyin'i diyor ki biz sahaya inmezsek bu süreç çok uzar. Aslında bahsettiği süreç işte İran rejiminin değişikliği. Muhalifler olası bir kara operasyonu için yeni bir koalisyon kurduklarını ve tetikte beklediklerini ilan etti. Ancak burada bir kriz var. ABD'nin belirsizliği var. Hüseyin'i Washington'ın bir gün savaş dursun deyip birkaç saat sonra devam etsin şeklinde çelişkili mesajlar vermesinden şikayetçi olduklarını belirtti. ABD desteği olsa da olmasa da bir hareketlilik sinyali veriliyor ama Washington'ın bu ikircikli tavrı sağdaki grupları bir hayli germiş durumda. Bu durum bölgedeki kara dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu aslında gösteriyor. Diğer bir yandan işte o kara operasyonu İran'a hala konuşulan aslında iddialardan biri ki bu konuyla ilgili önemli işte dünya basınında önemli yer kaplayan gazeteler çeşitli iddialar ortaya atıyor. İşte günün en büyük bombalarından biri de aslında Reuters haber ajansının haberi oldu. Trump yönetiminin İran savaşında vites yükseltme kararı aldığını iddia etti. Habere göre binlerce Amerikan askeri Orta Doğu'ya sevk ediliyor ama asıl olay masadaki 3 stratejik hedef denildi. Birincisi Hürmüz Boğazı kıyılarında tampon bölgeler oluşturmak. İkincisi ve en çarpıcısı ise İran petrolünün %90'ının geçtiği Hark Adası'nı tamamen ele geçirmek. Uzmanlar Hark Adası'nı bombalamak yerine ele geçirip yönetmek daha mantıklı ifadeleri kullanıyor. ABD'nin artık sadece havadan değil karadan da İran'ın ekonomik can damarlarını tutmaya hazırlandığı bir döneme giriyoruz diyebiliriz aslında. Tabii bunun ne kadarı gerçekleşir orası apayrı bir konu arkadaşlar. Çünkü böyle söylediğimiz zaman da sanki haberi biz yapıyormuş gibi işte Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları biz yapmışız gibi yorumlarda tepkilerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla ben tabii ki fikrimi söylüyorum. ABD'nin böyle bir hazırlığı olduğu iddialarına ilişkin olarak bu savaşın 20. gününde stratejik bir kırılma noktası olarak aslında görülüyor. Şimdi diğer bir yandan da İran'dan sınırsız karşılık veririz uyarısı geldi arkadaşlar. İran'da konuyla alakalı sert bir uyarı açıklaması yaptı. Çünkü son günlerde İran'ın altyapıları hedef alınıyordu. Bu tehditlere karşı Tahran'ın cevabı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya üzerinden dünyaya bir mesaj gönderdi. Arakçı son cevabımız kapasitemizin sadece çok küçük bir kısmıydı diyerek aslında daha büyük bir kozu elinde tuttuğunu iddia etti. Arakçı özellikle sivil altyapıların hedef alınması durumunda bundan sonra hiçbir kısıtlama
tanımayacaklarını söyledi. Yani İran diyor ki Hark Adası'na veya petrol tesislerimize bir saldırı gelirse bölgedeki hiçbir enerji hattı güvende olmaz. Tahran gerilimi düşürme çağrılarına saygı duydukları için şimdiye kadar ölçülü davrandıklarını iddia ediyor ama bu ölçü her an bozulabilir ifadeleri de kullanılıyor. Bunun mesajı da veriliyor. Tabii İran'ın artık bu konuyla ilgili sizlerin yorumunu bekliyorum videonun altına. Çünkü çok tartışılan bir konu da İran'ın artık bir kapasitesinin özellikle şu anda füzelerde tamamıyla %90'ına yakın azaldığı yönünde haberler ve açıklamalar da yapılıyor açıkçası. Ve son olarak Arabistan, Suudi Arabistan bir açıklama yayınladı ve İran'ı aslında direkt olarak uyardı. Sabrımız sınırsız değil denildi. Ve son olarak Riyad hattında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan İran'a karşı belki de tarihin en sert açıklamalarından birini yaptı. Sabrımız sınırsız değildir. Karar verirsek karşılık verme gücümüz var dedi. Bin Farhan İran'ın sadece ABD üslerini vuruyoruz iddiasını Riyad'daki sivil petrol rafinerlerinin vurulmasını örnek göstererek yalanladı. 136 ülkenin Suudi Arabistan'a destek verdiğini belirten bakan, Hürmüz'deki tehditlerin sadece petrolü değil, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini de vurduğunu vurguladı. Suudilerin bu aktif savunma çıkışı, İran'ın bölgede ne kadar yalnızlaştığının en net kanıtı olarak görülebilir. Çünkü İran en son yapmış olduğu açıklamada bir İslam Birliği vurgusu yapmıştı ve bütün ülkelere aslında seslenmişti bu konuyla alakalı. Tabii geri dönüşün aslında olamayacağını, neden olmayacağını burada o videoda sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Şimdi diğer bir yandan Arife gününde manzara şu. Neden Arife diye vurguluyorum? Çünkü şunu vurgulamakta bence fayda var. Çünkü tarihten beri bu böyle oldu. Şimdi evet, Ramazan bayramı, işte bütün İslam aleminin bayramından bahsediyoruz arkadaşlar. 3 aylarından bahsediyoruz ve genellikle küskünlüklerin bittiği zamanlardır bu zamanlar. Yani biz büyüklerimizden en azından böyle gördük. Bayram geldiği zaman küskünlük biter denilmişti ve özellikle buna vurgu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. İşte o çok bahsedilen İslam Birliği var mı yok mu, onu da size bırakıyorum. ABD karadan çökmeye, muhalifler içeriden ayaklanmaya, Suudiler ise sabrını tüketmeye hazır bekliyor diyelim. İran ise henüz asıl gücümüzü göstermedik diyor. Sizce ABD'nin Hark Adası'nı ele geçirme planı başarılı olur mu? Sizce ABD bir kara operasyonuna başlar mı? Daha doğru soruyu soralım. Yoksa bu hamle tüm bölgeye ateşe mi verir? Lütfen yorum kısmında bu sorulara yanıt verin. Yorumlarınızı bekliyorum. Gözümüz kulağımız tabii Orta Doğu'da. Orta Doğu'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Sizler de henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.